Paris'te profesyonel bir tetikçi, eski bir binadan günlerce hedefini izler. Saatler boyunca pencerenin önünde bekler. Sadece yemek ve egzersiz için yerinden kalkar. Bir gün yemek almak için dışarı çıkar ve dikkat çekmemek adına Alman turist gibi davranır. Ardından aracısı Eddie'yi arar. 5 gündür beklediğini söyler ama hedef hala ortada yoktur. Görüşme bitince kullandığı telefonu parçalayarak iz bırakmaz. Gece olunca keskin nişancı tüfeğini hazırlar. Tam o sırada kapıda bir ses duyar ve tetikte bekler. Ancak gelen kişi yalnızca kapıcıdır. Katil daha sonra tüm DNA izlerini temizler ve kısa aralıklarla alarm kurarak oteli izlemeye devam eder. Gecenin ilerleyen saatlerinde hedef sonunda otele gelir. Hemen hazırlığa başlayan katil müziğini açar, göz damlasını kullanır ve doğru anı bekler. Tetiği çektiği anda ise işler ters gider. Mermi hedef yerine genç bir kadına isabet eder. Güvenlikler hızla perdeyi kapatırken katil ikinci şansı bulamaz. Bunun üzerine tüm ekipmanlarını toplayıp olay yerinden kaçmak zorunda kalır. Katil hızla scooter'ına binip polis olay yerine ulaşmadan kaçmayı başarır. Şehir boyunca ilerlerken kullandığı ekipmanları kanalizasyona ve çöp kamyonlarına atarak tüm izleri yok eder. Siren sesleri yaklaşınca dar sokaklara girer, keskin dönüşler yapar ve merdivenlerden inerekten uzaklaşır. Sonunda nehir kenarına ulaşıp scooter'ını bırakır ve kaskını suya fırlatır. Daha sonra bir benzin istasyonunda üstünü değiştirir, sakalını tıraş eder ve tamamen farklı birine dönüşür. Havalimanına gitmeden önce bulunduğu alanı dikkatlice temizler. İçeri girmeden hemen önce silahının son parçasını da çöpe atar. İlk kez bir görevi başarısız olduğu için oldukça gergindir. Havalimanında bir polis köpeğinin kendisine bakması bile onu paniğe sürükler. Bu sırada Eddie'yi arar. Ancak aldığı tek şey ağır bir azar olur. Katil konuşmayı yarıda keser ve kullandığı telefonu da parçalayarak ortadan kaldırır. Sahte kimlikle uçağa binmeyi başarır. Ancak kalkışı beklerken yakınında oturan şüpheli bir adam dikkatini çeker. Bir sonraki havalimanına indiğinde farklı bir kimlikle yeni bilet alır. Fakat aynı adamı tekrar görünce durumdan şüphelenir. Bunun üzerine uçuşunu erteleyip geceyi geçirmek için bir otele yerleşir. Geceyi otelde geçiren katil, kapıya bardak yerleştirerek biri içeri girerse fark etmeyi planlar. Ardından bir bıçak alıp yanına koyar ve gece boyunca tetikte bekler. Ertesi gün Dominik Cumhuriyeti'ne gider ve ormanın içindeki sığınağına doğru yola çıkar. Ancak eve yaklaşınca yerde ayak izleri ve sigara izmaritleri görür. Birilerinin buraya geldiğini anlayınca hemen silahını çekip eve koşar. İçeriden yüksek sesle müzik gelmektedir. İlk bakışta her şey normal görünse de mutfakta kan lekeleri ve yere saçılmış bıçaklar bulur. Evin diğer bölümlerini aradığında banyoda kırık aynalar ve duvarlarda kan izleri keşfeder. Kırılmış pencere ise içeride büyük bir çatışma yaşandığını göstermektedir. Kısa süre sonra hastaneye giden katil ağır yaralı sevgilisi Magdala'yı görür. Magdala'nın kardeşi Markus eve gelen bir erkek ve kadın suikastçının onu sorgulayıp işkence ettiğini anlatır. Ancak Magdala teslim olmamış, adamlardan birini bıçaklayıp pencereden atlayarak kaçmayı başarmıştır. Markus'a göre saldırganların asıl hedefi katilin kendisidir. Magdala ise yalnızca yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için ölümün eşiğine gelmiştir. Bunu duyan katil büyük bir öfkeye kapılır ve bunun bir daha asla yaşanmayacağına söz verir. Bir süre sonra Magdala gözlerini açar ve saldırganlara hiçbir bilgi vermediğini söyler. Bunun üzerine katil eve döner ve bahçeye gömdüğü silah dolu kasayı çıkarır. İçindeki sahte kimlikleri ve ekipmanları çantasına doldurduktan sonra saldırganların kullandığı taksiyi bulmak için şehirde dolaşmaya başlar. Saatler geçmesine rağmen hiçbir iz bulamaz. Bunun üzerine taksi şirketinin yöneticisini tehdit ederek sisteme erişir. Kısa süre sonra saldırganları taşıyan şoförün Leo adında biri olduğunu öğrenir. Olayı sıradan bir soygun gibi göstermek için etrafı dağıtır ve yöneticiyi bağlı halde bırakıp ayrılır. Ertesi gün şirketin önünde beklemeye başlayan katil sonunda Leo'yu görür ve gizlice onu takip eder. Daha sonra turist gibi davranarak Leo'nun taksisine biner. Yolculuk sırasında silahını çekip onu sorgulamaya başlar. Korkuya kapılan Leo, taşıdığı 2 kişinin oldukça garip göründüğünü söyler. Adamın bacağının kanadığını fark ettiğini ama onların hastaneye gitmek istemediğini anlatır. Sadece para için işi kabul ettiğini ve ikisini havalimanına bıraktığını itiraf eder. Katil daha sonra Leo'yu ıssız bir yere götürmesini ister. Köprünün altına geldiklerinde ise hiç tereddüt etmeden adamı vurur. Ardından New Orleans'a gider, gizli deposundan yeni kimlikler ve silahlar alır. Hatta dikkat çekmemek için minibüsüne yeni plakalar bile takar. Son olarak bazı ekipmanlar satın almak için bir hırdavatçıya uğrar. Katil kendini temizlik görevlisi gibi göstererek lüks bir binaya girer. Postacının kapıyı tam kapatmamasını fırsata çevirip gizlice ofise sızar. İçeride Eddie'nin sekreteri Dolores elinde silahla karşısında duran katili görünce büyük panik yaşar.
yaşar. Katil, Dolores'i zorlayarak Eddie'nin ofisine götürür. Ardından Eddie'yi sandalyeye bağlar, Dolores'i ise banyoda etkisiz hale getirir. Daha sonra doğrudan konuya girip evine saldıran iki suikastçının kim olduğunu sorar. Eddie, başarısız görev yüzünden güçlü müşterilerle anlaşmak zorunda kaldığını söyler. Ancak katilin eve döneceğini hiç düşünmediğini itiraf eder. Buna rağmen saldırganların kimliğini açıklamayı reddeder. Katil öfkesini kontrol edemez ve Eddie'nin bilgisayarlarını çivi tabancasıyla parçalar. Fakat Eddie hala konuşmayınca bu kez silahını ona çevirir. Birkaç saniye sonra Eddie ağır şekilde yaralanır. Katil daha sonra acil servisi arayıp telefonu masanın üstüne bırakır. Yardıma ulaşmaya çalışan Eddie ise yere yığılır ve kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ardından katil, korkudan sakinleşmek için ilaç kullanan Dolores'un yanına gider. Dolores, gerekli isimleri vermeyi kabul eder ancak karşılığında çocuklarının sigorta alabilmesi için şüphe çekmeyecek bir ölüm ister. Katil bunu duyunca kısa süre tereddüt eder. Kurallarına göre empati zayıflıktır. Ama bu kez Dolores'i öldürmek yerine onu serbest bırakır. Dolores banyodan çıkıp Eddie'yi ölü halde görünce şokla bayılır. Katil cesedi ve bilgisayarları büyük bir çöp kutusuna atar ve Dolores'i yanına alarak asansörle binadan çıkar. Bir üst katta bir kiracıya rastlarlar. Adam çöpteki karmaşa hakkında şaka yapınca Dolores gerginlikten istemsizce güler. Katil bunu fırsat bilerek dikkat çekmeden ilerler. Dolores'i zorla eve götürür, onu minibüste bağlı bırakır ve bağırmalarına rağmen uzaklaşır. Garaja girip aracı içeri çeker, ardından onu ofisine götürerek adres defterinin nasıl çalıştığını öğrenir. Bu sayede saldırıyla bağlantılı kişilerin ve müşterinin bilgilerine ulaşır. İşini bitirdikten sonra Dolores'i öldürür ve olayı kaza gibi göstermek için merdivenlerden düşmüş süsü verir. Ardından depolama ünitesine gidip Eddie'nin cesedini yakar, küllerini ise bir vapurdan denize bırakır. Geceyi bir motelde geçirdikten sonra minibüsü temizler, yeni plakalar takar ve izleri tamamen siler. Ardından Florida'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Oraya vardığında aracı bırakır, yeni bir araba kiralar ve hedefindeki erkek suikastçının evine doğru yola koyulur. Kurbanı topallayarak tanınabilir durumdadır. Katil, markette yaptığı kısa hazırlıktan sonra planını uygulamaya yaklaşır. Katil, hedefinin evinin yakınında park ettiği arabada sessizce bekler. Bir süre sonra suikastçı ve birkaç arkadaşı evden çıkarak bir kamyonete biner ve uzaklaşır. Katil hemen onları takip eder. Şehir içinde ilerleyen kamyonet bir kulübün önünde durur, grup içeri girer. Katil durumu değerlendirir ve geri dönüp evde beklemeye karar verir. Hedefin yalnız kalmasını bekler. Adam gece eve döndüğünde katil harekete geçer. Çite yaklaşırken saldırgan bir köpek havlamaya başlar. Katil önceden hazırladığı, içine uyuşturucu karıştırılmış yiyeceği köpeğe atar. Köpek kısa sürede etkilenir ve uyuşmaya başlar. Sahibi seslenirken katil saklanır ve birkaç dakika bekler. Etkiden emin olunca eve sızar. Sessizce odaları kontrol ederken köpeğin içeride uyuduğunu görür. Ancak tam o sırada ev sahibi onu fark eder ve sert bir şekilde saldırarak silahını elinden alır. İkili evin içinde şiddetli bir boğuşmaya girer. Silah yatak altına kayar, ortalık tamamen kaosa döner. Adam katili pencereden dışarı fırlatır ve yerde dövmeye başlar. Silahı almak için uzaklaştığı anda katil toparlanır ve tekrar karşı saldırıya geçer. Kavga evin içinde devam ederken katil bir televizyona çarpar, karşılık olarak adamın kafasına bir vazo indirir. Ardından fırsatı değerlendirip başka odaya doğru kaçmaya çalışır. Kavga evin içinde daha da şiddetlenir. Katil çevredeki eşyaları silah gibi kullanmaya çalışsa da kaba adam onu koridora fırlatır ve tekrar yere serer. İkili defalarca birbirine saldırır. Katil bu kez adamın sırtına atlayıp boğmaya çalışır. Kaba adam güçlü bir hamleyle katili duvara çarpar, ardından onu yere bastırıp cam masanın üzerine sürükler. Tam üstünlüğü ele geçirdiğini düşünürken katil şömine demirini kaparak karşılık verir ve adamı geri çekilmek zorunda bırakır. Katil saldırıya devam eder, demirle peş peşe darbeler indirir. Kaba adam koltuğu kullanarak onu sıkıştırmaya çalışır fakat katil aradan sıyrılır. Mücadele sırasında adam silahına ulaşmaya çalışır ancak katil tekrar saldırarak onu ağır şekilde yaralar. Kaba adam geri çekilip çekmeceden silah almaya çalışırken katil yeniden vurur ve adamı masa bacağının üzerine düşürür. Sırtına saplanan darbe onu daha da zayıflatır. Buna rağmen birkaç el ateş eder. Katil mutfağa kaçar ve eline bir rende geçirir. Kaba adam peşinden geldiğinde katil rendeyi fırlatarak dikkatini dağıtır ve odadan çıkar. Kaçarken yüzünü görür ve onu tanır. Kanlar içinde yatak odasına doğru ilerleyen adam silahına ulaşmaya çalışır. Ancak katil önce davranır. Silahı ele geçirip onu yere serer ve yakın mesafeden ateş eder. Gürültü köpeği uyandırır. Hayvan yavaşça sahibine yaklaşırken katil olay yerinden hızla uzaklaşmaya başlar. Köpek sahibinin öldüğünü anlayınca çılgına
odasına döner ve katili kovalamaya başlar. Hatta pencereden atlayarak peşine düşer. Katil ise çitten geçip kapıyı kapatarak kaçmayı başarır. Ardından iz bırakmamak için evi yakmak amacıyla pencereden bir molotof kokteyli atar ve olay yerinden uzaklaşır. Bir süre sonra New York'a uçar, havalimanında duş alıp yeni bir kimlikle başka bir araba kiralar. Kadın suikastçının yaşadığı banliyoya gider ve gün boyu arabasında bekler. Akşam olduğunda hedefini görür ve onu şehir merkezine kadar takip eder. Trafikte silahını kullanmayı düşünse de polis seslerini duyunca vazgeçer. Hedefi bir restorana girince katil de peşinden içeri girer. Aynı masaya oturur ve silahını hazırlar. Kadın suikastçı onu hemen tanır ve sakin bir şekilde viski ister. Son anlarını rahat geçirmek ister gibi davranır. Eddie'nin öldüğünü duyunca memnuniyetini açıkça gösterir. Katil ise soğuk ve mesafeli kalır. Kadın tüm olanların sadece bir iş olduğunu ve kimseye kişisel bir düşmanlık beslemediğini açıklar. Sohbet ilerledikçe katilin neden bu kadar risk aldığını sorgular ve onun aslında geçmişteki başarısız anını telafi etmeye çalıştığını ima eder. Katil bu sözleri dinledikten sonra içki içer, kadın ise garsona hesabı kapatmasını söyler. Dışarı çıktıklarında karlı sokakta yürürler. Bir anda kadın merdivende kayar ve yardım ister gibi görünür. Katil ona yaklaşır ve tereddüt etmeden ateş eder. Ancak yakından bakıldığında kadının elinde gizli bir bıçak olduğu anlaşılır. Bu bir tuzaktır. Bir süre sonra katil Chicago'ya gider. Onu işe alan güçlü adamın lüks bir binada yaşadığını öğrenir ve spor salonuna gittiğini takip eder. Binanın garajına sızmaya çalışır ama giriş kilitlidir. Kilidi fotoğraflayıp gerekli ekipmanları sipariş eder. Aynı zamanda spor salonuna üye olur, binaya erişim yollarını araştırmaya başlar ve planını yavaş yavaş şekillendirir. Katil tüm parasını sahte bir kimlik kullanarak Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir hesaba aktarır. Akşam olunca yerel bir satıcıdan silah temin eder ve ertesi gün planını uygulamaya koyar. Spor salonuna giderken kapıcıya bilerek çarpar ve satın aldığı cihazla kart bilgilerini kopyalar. Soyunma odasında herkes çıkana kadar bekler, ardından kopyaladığı kartla hedefinin dolabını açar. İçerideki cüzdandan yeni bir kart daha bulur ve onu da kopyalar. Bir süre sonra tekrar garaja sızar ve bu kartlar sayesinde konut bölümüne erişim sağlar. İçeride onu bekleyen Clay ile yüz yüze gelir. Clay onu tanımaz. Katil ise görev kartını göstererek durumu açıklar. Clay, olayın kişisel olmadığını, sadece bir iş olduğunu söyler. Eddie'nin onu hedefe yönlendirdiğini ve parayı verirken sonuçlarını düşünmediğini açıklar. Katil bir süre tereddüt eder. Ardından Clay'in teklifini kabul eder ama açık bir tehdit de bırakır. Eğer tekrar hedef olursa geri dönüp onu öldürecektir. Bunun ardından binadan ayrılır, asansörde tüm görev kartlarını parçalar ve sokakta bırakır. Dominik Cumhuriyeti'ne geri döndüğünde iyileşmekte olan Magdala'nın yanına gider ve sessizce onunla kalır. Evet, bir filmin daha sonuna geldik arkadaşlar. Ama bu filme dair eleştirilerimiz de olacak tabii. Bir Film 10 Dakika kanalının en önemli özelliği sadece filmi özetlemek değil, o filme ait objektif eleştirilerimizi de dile getirmektir. Bu filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Hani şu detay takıntısıyla ünlü yönetmen. Adam bir sahneyi beğenmezse oyuncuya aynı şeyi 50 kere çektirebiliyor. Zaten filmi izlerken hissediyorsunuz. Her kare aşırı düzenli. Sanki film değil de suikastçı Pinterest panosu izliyoruz. Başrolde ise Michael Fassbender var. Adam film boyunca o kadar sakin ki yanlışlıkla birini vuruyor ama hala market alışverişi yapar gibi davranıyor. Ben tost makinesi bozulunca daha fazla panik oluyorum. Film aslında Fransız bir çizgi romandan uyarlama. Çekimlerse gerçekten dünyanın farklı yerlerinde yapılmış. Paris, Dominik Cumhuriyeti, New Orleans ve Chicago gibi şehirlerde çekilmiş. Özellikle Paris sahneleri bayağı dikkat çekiyor. Katilin günlerce pencerede beklediği meydan gerçekten Paris'teki Place de l'Estrapade bölgesinde çekilmiş. İlginç olan şu ki bazı izleyiciler burayı Emily in Paris dizisinden tanımış. Yani aynı yerde bir tarafta romantik komedi çekiliyor, diğer tarafta adam keskin nişancıyla insan vuruyor. Filmin Florida'daki o meşhur ev kavgası sahnesi de aslında Florida'da çekilmemiş. Yapım ekibi New Orleans'ta özel set kurmuş. Ve o sahnede gerçekten oyuncular pert oluyor gibi görünüyor. Adamlar 10 dakika boyunca birbirine masa, televizyon, vazo, şömine demiri ne bulursa atıyor. Bir noktadan sonra aksiyon filmi değil, ev eşyalarıyla hayatta kalma simülatörü oluyor. Bu arada filmdeki bazı detaylar da bayağı komik. Katil sürekli duygu yok, empati yok, dikkat dağınıklığı yok diye bağırıyor. Sonra gidip ilk görevde yanlış kişiyi vuruyor. Dünyanın en profesyonel tetikçisi ama bir o kadar beceriksiz. Bir başka komik detay da adamın aşırı rutin takıntısı. Sürekli yumurta yiyor, egzersiz yapıyor, meditasyon yapıyor. Sen suikastçı mısın yoksa fitness influencer'ı mı belli değil. Hatta senarist Andrew Kevin Walker özellikle bu rutin hissini göstermek için karaktere bu garip alışkanlıkları yazdığını söylemiş. Film genel olarak bazı izleyicilere fazla yavaş gelmiş.
Hatta internette birçok kişi macera bekledik, pardon aksiyon bekledik, meditasyon çıktı diye dalga geçti. Ama David Fincher zaten klasik aksiyon yapmak istememiş. Daha çok soğuk, mekanik ve psikolojik bir gerilim havası kurmaya çalışmış. Yine de görsel kalite, kamera kullanımı ve atmosfer konusunda film gerçekten çok güçlü. Özellikle sessizlik kullanımı ve müzikler aşırı iyi. Film boyunca insanın içinden sürekli şu geçiyor: bu adam şimdi kimi öldürecek acaba? Ama dürüst olayım, film bittikten sonra benim aklımda kalan en büyük soru şu oldu: bu kadar profesyonel bir katil neden hala McDonald's yiyor